Selamlar. Astım hastalığının psikolojik nedenleri, çare ve şifası ile ilgili ikinci videoma başlıyorum. İlk videomda astımın oluşma sebepleri ve şifası ile ilgili 3 madde paylaşmıştım. 4. maddeyle devam edelim. 4. madde, kişinin kendisi için bir şeyler yapmaya hakkı olmadığına inanması ile ilgili. Bu tarz kişiler değer görmek için başkalarına hizmet etmeleri gerektiğine, kendileriyle ilgili hiçbir şey yapmamaları gerektiğine inanmış kimselerdir. Hayatın içinde bir hizmetçi gibi koştururlar, hizmet ederler. Kendilerini yok sayarlar. Küçücükken ev işlerini yapmışlardır, kardeşlerine bakmışlardır ya da bazıları evin geçimini sağlamıştır. Başkalarının hayatını kolaylaştırır, kendilerine zaman ayırmazlar. Aslında hayatı hak etmediklerine, değerli olmadıklarına inanırlar. Küçükken tacize uğramış da olabilirler. Bu hayatı hak etmeme, kendisi için bir şey yapmamaya karar verme, astım hastalığına davetiye çıkarır. Bir kağıt kalem alın ve bugüne kadar kendiniz için neler yaptınız yazın. Sonra diğer sayfaya başkaları için neler yaptığınızı, onları da yazın. Dengeyi bozmuş ve fazla verici, fazla fedakar, hep ödün veren, kendisi için hiçbir şey yapmayan, başkalarının memnuniyetine kendisini adamış biri olabilir misiniz acaba? İçinizdeki o sahte ses hemen devreye girip, ama başkaları için çırpınmak, uğraşmak beni mutlu ediyor diyebilir. Siz onun sözüne kanmayın. Eğer gerçekten bu kadar fedakar, bu kadar başkaları için yaşamak doğru olsaydı, bu kadar hasta olur muydunuz? Hastalık size bir uyarıdır. Yanlış bir şeyler yaptığınıza dair. Siz dengede kalıp hem alan hem veren olmalısınız. Yani hayatın alma verme dengesini bozmamalısınız. Alma verme denge yasası videomda bu konuyu ayrıntılı anlattım. Kendiniz için, mutluluğunuz için, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için bir şeyler yapmanız gerek. Bu dünyaya kendinizi bulmaya, keşfetmeye ve Rabbinizi bilmeye, tanımaya geldiniz. Ömrünüzü diğer insanlara adamak yerine kendinizi bulun. İçinizdeki cevheri ortaya çıkarın ki siz kendinizden, Allah da sizden razı olsun. Böylece hem mutlu hem insanlığa daha fazla faydalı olabilirsiniz. Yeteneğini keşfet videomda bu konuyu anlattım. İzlemenizi tavsiye ederim. Son olarak 5. madde, boğucu sevgiye maruz kalmak astım sebebi. Her şeyin fazlası zarar. Özgürlüğümüzü kısıtlayan sevgi, ilgi de zarar veriyor bize. Boğucu sevgi, bireyliğini, ben olma duygusunu, bağımsızlığını hissedememek, kendini bastırılmış, boğulmuş hissetmeye neden oluyor. Sanki içinizde bastırdığınız bir ağlama isteği var gibi. Her an patlayacakmışsınız gibi bir his. İçeride sıkışıp kalan. Bu da nefes sorunlarına neden oluyor. İnsan kendisi olmak, fıtratını ortaya çıkarmak için yaratıldığı için ister sevgiyle, ilgiyle olsun, ister disiplin, yoğun kurallarla olsun, baskıya uğrayınca normal, sağlıklı bir birey olamıyor. Hatırlarsanız migren hastalığında da baskıdan bahsetmiştim. Bu tip kişiler duygularını, neşelerini, sevinçlerini yaşayamazlar. İçlerinde boğazlarını düğümleyen bir yasak duygusu vardır sanki. Kendileri olmayı öğrenememişlerdir. Enerjileri düşüktür. İçeride bir savaş vardır. Kendin ol diyen özün sesi, baskılayan bağımsızlığını, birey olduğunu hissetmesine engel olan egonun sesi. Eğer kendisi için bir şeyler yapmazsa hem kendini bulamadan hem hastalıkla mücadele ederken geçer, elinden kayar gider hayat. En kötü durumda olan da bu gruptakilerdir. Çünkü sevilerek iyi bir ortamda büyüdüklerini iddia ettikleri için terapiye ve değişime yanaşmazlar. İçinde oldukları durumu, benliğini, bağımsızlığını bulamama durumunu idrak etmekte zorlanırlar. Bu yüzden mutlaka bu kişilerin bilinçli olması, bastırılmış hislerine, düşüncelerine odaklanmaları gerekir. Kendi başlarına hareket etmeliler, kendi kararlarını kendileri almalı, biraz yalnız kalmalılar. Özgür hissedecekleri atılımlarda bulunmalılar. Kendilerini yönlendiren, baskılayan, her kararına, yaptıklarına karışan insanlardan uzak durmalılar. Kollarını açıp derin nefeslerle özgürüm, kendimi, hayatımı yaşıyorum diye bağırmak, şifa cümleleriyle yeni bir başlangıç yapmak çok çok iyi gelecektir. Kendiniz olmaya özen gösterin. Başkalarının takdir edeceği siz yerine kendinden, yaptıklarından memnun siz ortaya çıkartın. Yavaş yavaş kabuk çatlar ve kendi gözlerinizden dünyayı görmeye, tanımaya başlarsınız. En güzeli de kendinizi tanımaya başlamanızdır. Şifa için bu yöntemlerden hangisini yaparsanız yapın, bilmeniz gereken çiçeğin taşı bile delerek gün yüzüne çıktığı gibi inşallah emekleriniz boşa çıkmayacak. Azim ve gayretle bu hastalığı yeneceksiniz.
Allah sizinle beraber. Yeter ki siz iyileşmek için niyet edin. Acele etmeyin. Yıllardır süren bu hastalık 3-5 günde hemen geçmez tabii. Biraz kendinize süre verin. Bilinçaltının yeni inançlarınıza, yeni hayatınıza alışması için zaman tanıyın. Şimdi kendi kendinize yapabileceğiniz inşallah çok olumlu sonuçlar alacağınız terapiyi anlatayım sizlere. Yalnız kalın, gözlerinizi kapatın, yavaş yavaş derin nefesler alın. Demin saydığım maddelerden hangisi sizde varsa ona yoğunlaşın. Mesela suçluluk duygusu yoğunsa sizde, en son ne zaman kendinizi suçlu hissettiniz? Ne zaman kendinizi eleştirip yargıladınız? O olayı hatırlayın. O duyguya odaklanın. Bu duygu, bu suçluluk duygusu, kendini yiyip bitirme hep vardı sizde. Sürekli ortaya çıkan, yaşanan kötü olaylarda hep hissettiğiniz bir duygu bu. Rahatsız eden, sizi üzen bir duygu. Şimdi sorun kendinize. Bu size yabancı olmayan, hep hayatınızda olan bu suçluluk duygusunu ilk defa ne zaman hissettiniz? Ne zaman tanıştınız bu duyguyla? Daha önceden bilmediğiniz duygulardı bunlar. Bir şeyler oldu ve siz öğrendiniz. Çok eskiye gidin. Ta küçücük olduğunuz zamanlara gidin. Nerede var aynı duygulardan neler olmuş bir bakın. Bir değil birkaç tane olay olabilir. 14-15 yaşında da olabilir. Olaylardan birine gidin. Kendisini kabahatli hisseden o küçük sizi görün. Göremeseniz de hissedin. O orada var. Hala acı çeken, üzgün, küçük sen orada. Yıllardır gelmenizi bekliyor. Ona sarılın. Ben geldim deyin. Ben senin büyümüş halinim. Onu sevdiğinizi hem de çok sevdiğinizi söyleyin. Küçük siz yaşanan olayla orada hayatınızı etkileyecek bir karar almış. Suçlu, kabahatli olduğuna, böyle yaşaması gerektiğine karar vermiş. Şimdi bu kararı kendi hayrınız için beraber değiştirin. Küçük sizi teselli edin. İkna edin suçlu olmadığına, bu kararın size çok zarar verdiğini, değişmesi gerektiğini söyleyin. Şimdi bağrınıza ya da boyun çukurunuza EFT vuruşları yaparak söyleyin. Suçluyum inancımın oluşumunu yıkıp iptal ediyorum. Yapılanmasını yok ediyorum ve kendimden gönderiyorum. Her ne kadar bu suçluluk duygusu beni korumak için bende olsa da, bana zarar verdiği için, kendi şifam için kendimden gönderiyorum, boşaltıp atıyorum. Birkaç defa tekrar edin bu cümleleri, vuruşlarla beraber. O duygu akana kadar, içiniz rahatlayana kadar devam edin. Sonra küçük çocuğa onu bir daha yalnız sevgisiz bırakmayacağınıza söz verin. Onun harika, değerli, Allah'ın halifesi olduğunu söyleyin. Başka hatırladığınız olay varsa o olaylara gidin, aynı şeyleri orada da yapın. Amaç içinizdeki üzgün çocukları mutlu etmek ve aldıkları olumsuz kararları değiştirmek. Sonrasında sakince olduğunuz odaya geri dönün. Vermiş olduğum cümle kalıplarına aldığınız olumsuz kararları koyup diğer negatif inançlarınızı da aynı teknikle kırabilirsiniz. Kaç tane olaydaki sıkışmış duyguları boşaltabilirseniz o kadar çabuk iyileşme başlar. Hem de sihirli değnek değmiş gibi. Bu terapilerle sadece hastalıklarınız iyileşme sürecine girmekle kalmaz. Aynı zamanda özgüveniniz yükselir, yaptığınız her işte başarılarınız artar ve tabii psikolojiniz düzelir, enerjiniz yükselir. Yani kendinize öyle bir yatırım yapmış olursunuz ki hiçbir yatırım bunun önüne geçemez. Yapmanız gereken terapiye başlarken hissettiğiniz size acı veren duygulara, olaya odaklanmak. Mesela en son kendinizi ne zaman baskı altında hissettiniz? Ne zaman kendinizi değersiz, sevilmeyen biri gibi hissettiniz? En son ne zaman öfkeyle bağırıp çağırdınız? Gidin o olaya, hayalinizde tekrar yaşayın. O duygulardayken sorun kendinize, ben ilk defa ne zaman tanıştım bu duygularla? Bu soru sizi ta en başa, başladığı zamana, çocukluğunuza, ergenliğinize götürecek. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir. Yapa yapa bilinçaltı daha derinlere inmeyi ve onarmayı öğreniyor. Bu terapiyi hiçbir duyguya odaklanmadan, hastalığınızın verdiği sıkıntıya, ağrıya, nefes sorunlarınıza da yapabilirsiniz.
Kendinizi kötü hissettiğiniz bir sırada ya da hastalığın size verdiği sorunları hayal ederek terapiye başlayın. O sıkıntı veren hisler içindeyken sorun kendinize. Nerede başladı bunlar? Neler oldu? Nasıl başladı? Niye başladı bu acılar? Sorun neydi bendeki? Bu hastalığı kendime çektim. Cevap gelecek içeriden. O yaşanan olaylara gidin. Hangi yaşta, nerede başladı oraya gidin. Başladığı yerde sorunları çözün. Bağrınıza, başınızın ortasına ya da boyun çukurunuza vuruşlar yaparak, verdiğim kalıp cümleleri tekrar ederek alınan olumsuz kararları kaldırın. Duyguları akıtın ve Allah'ın izniyle şifalanın. Daha ayrıntılı terapi yöntemleri 2. kitabım Özümün Ülkesine Dönüş'te var. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şimdi şifa cümlelerini vereyim. Size uygun olan cümleleri en az 40 gün boyunca sesli olarak, inanarak tekrar edin. Bilinçaltınıza yerleşsin. Kendi varlığımı olduğu gibi seviyorum ve kucaklıyorum. Ben kendimi sevdikçe insanlar da beni gerçekten severler. İnsanlar beni kendime saygı duyduğum için daha çok sayarlar. Bütün hayatım boyunca yaptığım tüm hatalar, yanlışlar için kendimi bağışlıyorum. Kendimi seviyorum. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi bu kadar üzdüğüm için kendimden özür diliyorum. Geçmişte yaptığım bütün hatalar aslında benim gelişimimdi ve tecrübeye dönüştü. Ben de deneyimlerimi kendime basamak yapıyorum. Üstüne çıkıp yükseliyorum. Kendimi ve tüm insanları yürekten affediyorum. Geçmişe üzülüp durmayı bırakıyorum. Özgürce anımı yaşamayı seçiyorum. Doğru ve güvenli olan budur benim için. Özgürce kendi kararlarımı alıyorum. Kendi hayatımı kendim tanımlayıp yönetiyorum. Kimsenin takdirine, onayına ihtiyacım yok. Hür bir halife olarak yoluma devam ediyorum. Ben kendi öz varlığımla değerliyim. Kendimi başkalarına feda ettikçe, kullara kul oldukça değerim düşer. Değerli hissetmek için fazladan yaptığım her şey bana zarar verir. Bu yüzden sevdiğim işleri Allah yolunda yapıp mutlu olmayı seçiyorum. Duygularımı olduğu gibi kabul ediyorum. Duygularımı seviyorum ve sorumluluğunu alıyorum. Nefes almakta zorlandığım zaman kendimle sakince konuşarak rahatlatırım. Ben ciğerlerimle konuştukça şifalanırım. Ciğerlerime, nefesime teşekkür eder, huzur bulurum. Bu beni güçlü ve özgür kılar. Kendi kendime yeterim. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Bu hastalık bana, kendime, özüme yeterince yatırım yapmamamdan dolayı geldi. Şimdi bunu değiştiriyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Mutlu ve özgür yetenekleri peşinden koşan ben olmayı seçiyorum. Bunu hak ediyorum. Bugünlük bu kadar. Astım hastası olan tanıdıklarınızla paylaşın videomuzu. Herkese şifa olsun. Beğendiyseniz beğen işaretine dokunun lütfen. Abone olmayı ve zil sesini açmayı hatırlayın. Kitaplarıma tüm internet kitapçılarından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.